Burada yaya geçidinde arabalar durduğu için arkadaşlar afalladım. Barcelona'dayız. Seat Ateca lansmanındayız. Makineler burada. Vay 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 vay. İyi duruyor be. Şurada bir TDI var galiba. Vay turuncuymuş. Çok iyi ya. Bugün bayağı bir gezeceğiz. Buradan şimdi 70-80 kilometre yol kat edeceğiz. Ondan sonra bir dağ gibi bir yere çıkacağız. Şöyle arkaya Ateca'yı alalım. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Sonra tekrar bir dağa çıkacağız. Bayağı gezeceğiz Ateca'yla. Yollar efsane. Yani o YouTube'da sürekli işte mutlaka kullanmanız gereken, araba kullanmanız gereken yollar listesi falan var ya. Oradaki videolar var. O yollarda işte ama biraz dar. Bayağı dar aslında. Bir de sürekli bisikletliler var. Sağ koltukta araba biraz gergin hissettirdi. 18'ler var. Excellence donanım. Bu otomobil bizimki. Buradaki yollar da çok kötü değil esasında ama birazdan direksiyona geçtiğimiz zaman daha zaten detaylı anlatacağız. Yandaki araba ise 4 çeker. Jantlar falan farklı. Anahtarsız giriş var. Excellence donanımda anahtarsız giriş var. Seat Sound sistemi var. 10 hoparlörlü, subwoofer'lı bir ses sistemi var. Bu donanım opsiyonel. 3 tane donanım var. Referans, Style ve Excellence diye geçiyor. Bu gördüğünüz arkadaşlar ortası harikulade kahverengi süet koltuklar standart. Yanal destekleri falan bayağı güzel. İçi yani genel olarak bayağı Leon'a benziyor. Hatta şöyle oturalım içine. Kadranımız ortada gene Leon'dakine benzer, bilmiyorum belki aynıdır. Dijital kadranımız, dijital ekranımız var. Bir de şu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Arabaya içine bindiğiniz anda gördüğünüz üzere start stop düğmesi kırmızı yanıp sönüyor. Beni çalıştır diyor. Çalıştı. 1.4 TSI 150 beygir, 6 ileri, önden çeker. Brilliant Silver ve Brown Alcantara döşememiz var. Şöyle anahtarını göstereyim. Şurada böyle piyano black gibi de değil de bir simli bir plastik var. Piano brown diyebilirsiniz buna. 8 inçlik bir ekranımız var. Yalnız bu bayağı güzel bir ekranmış. Dokunmatiği falan bayağı iyi. Arkadaşlar grafikler bayağı iyi. Bir de şu anda mesela nedir? Navigasyon ekranındayım. Elimi yaklaştırdığım zaman menüler ortaya çıkıyor. Bu çok hoşuma giden bir özelliktir. Yani çözünürlük böyle çok iyi değil. Şurada mesela köşelerde şu giden sarı çizginin tırtırlarını hafif görebiliyorum ama renkleri ve genel olarak hissiyatı, hassasiyeti gayet iyi. Bu ekran da gayet güzel. Asistanlar olarak da Adaptive Cruise Control bu otomobilde var arkadaşlar. Adaptive Cruise Control ama normalde opsiyonel ve Lane Assist ile beraber çalışıyor. Lane Assist nedir? Şerit takip sistemi beraber çalışıyor. Ondan sonra bir de trafik bir şey assist var. Bununla da beraber birleştiği zaman arkadaşlar araba bayağı kendini kullanıyor. Aynı bizim Golf TSI testinde olduğu gibi trafikte yani dur kalk yapabiliyor. Ama Excellence donanımda bu opsiyonel. Burada 2 tane USB var. Bir tane AUX'umuz var. Şunu kaldırdığım zaman. Şurada da arkadaşlar wireless charger var. Bu da opsiyonel. Ama sunulması çok büyük bir nimettir bence. Eğer Android telefonu, Samsung ya da LG telefonunuz varsa buraya telefonunuzu koyuyorsunuz. Kendi kendine şarj oluyor. Torpidoyu açtığımız zaman ne görüyoruz? SD1, SD2 kart girişleri ve ne görüyoruz? CD görüyoruz. Bir de bir safety vest. Güvenlik şeyi var. Ayarlı bir kol dayamanın da içinde hiçbir şey yok. Leon'la benzer. Genel olarak Leon'a bayağı benzer olan bu iç mekanda arkadaşlar şöyle bir farkımız var. Bu normalde Leon'da buralarda bir yerde bir düğme vardı. Onunla sürüş profilini ayarlıyordunuz, değiştiriyordunuz. Artık buraya almışlar. Profil ayarlarına girdiğiniz zaman zaten bunlar biliyorsunuz klasik işte nedir? Direksiyon sertliğini ayarlıyor. Motorun tepkisini, gaz tepkisini vesaire ayarlıyor. Klimayı ayarlıyor. Süspansiyona şu anda bir müdahalesi yok. 4 çeker arabalarda arkadaşlar. Burada 2 tane daha var. Bir tanesi Snow, bir tanesi de 4 çekerle alakalı başka bir şey. Hatırlamıyorum şimdi. Araziyle alakalı 2 tane ayar daha geliyor buraya. Bir de bunu tabii göstermezsek olmaz. Gözlüklük var. Leon'da yanlış hatırlamıyorsam şurada sağ yolcu koltuğun altında çekmece vardı diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Şu anda arkadaşlar burada çekmece yok ama benim altımda var. İşte burada. Bunu seviyoruz. Koltuklara bayıldım bu arada. Hakikaten çok beğendim. Yanal desteklerini falan da beğendim. Rahat koltuklar. Arkaya geçelim. Oh. Kapı sesi ilginçmiş. Böyle yankılanıyor. Kapı kapandığı zaman bir yankılanma şeyi var. Değişik.
Enteresan. Bunu siz yorumlarsınız artık. Ben tam çözemedim yani iyi mi kötü mü ama bir değişik bir yankı sesi var. Aa güzel. 2 tane bardaklığımız, kol dayamamız ve buradan da bagaja erişebiliyoruz. Bagajı da birazdan göstereceğim. Havalandırma menfezimiz var. Altında da güzel, kolaylıkla eşyaların kayabileceği bir tane göz var. Yalnız diz mesafesi ve baş mesafesi baya iyi ki zaten siz de bunu bekliyordunuz herhalde. Şunu şöyle yaparsak kocaman baş mesafesi var. Diz de gayet iyi. Bagaja geçelim. Çıkan sesten duyduğunuz üzere arkadaşlar, sürtünmeden anladığınız üzere bu elektrikli bir bagaj kapağı. Yalnız bu Excellence'da standart mıydı hatırlamıyorum. Galiba standarttı ama tekrar sormam lazım. Bagaj bayağı geniş. Özellikle yüksekliği bayağı iyi. Şöyle şuradan şuraya kadar herhalde bir 60 santim falan bir mesafe var. Koltukları yatırabiliyorsunuz. Hatta çektim ve yattı. Bastığımız zaman da buna... turuncu geldi. Bu renk çok iyi ya. Bu renk harbi efsane yani. Arkadaşlar Ateca alacaksanız bu renk alın. Rica ediyorum. Bunlar 19 inç. Vay anam vay. Bunlarda Pirelli'ler varmış. Cinturato Pirelli'de. Renk çok iyi ya. 2.0 TDI. Burada DSG var tabi. Bizimki manuel. DSG'de arkadaşlar böyle görünüyor. 2.0'ın içinde aslında çok değişik bir şey yok. Ekran aynı. Tek ortası değişik. Bahsettiğim şu 2 tane ekstradan sürüş modu var burada. Bir tane kar. Diğeri de dağ resmi var. Artık ne anlama geliyorsa. Overdrive diye de geçiyor. 4 çeker sistemi. Bu araba 2017'de satılacak. Normalde 2016'nın Eylül'ünde gelecek diye planlanıyordu ama 2017 model yılına saklamışlar arabayı. Dolayısıyla daha epey bir çıkmayacak piyasaya. 2017'nin herhalde ocağından itibaren satışa sunulacak. Fiyatı hakkında bir şey söylemiyorlar ki zaten devreye kur falan da girecektir. Rüzgar da girecektir mesela şu anda olduğu gibi. Kurdan dolayı da daha da çok zaman olduğu için, 6-7 ay olduğu için söylemiyorlar ama yani her zaman olduğu gibi seyahatlerde herhalde Tiguan'dan yaklaşık olarak bir 10-15 kağıt daha ucuz olacaktır diye tahmin ediyoruz. Onlar da öyle düşünüyorlar. Öyle düşünmüyorlar da ben gözlerini anladım. Bu gördüğünüz arkadaşlar 360 derece kamera. İşte önde kamera var, arkada kamera var, yanlarda da kamera var. Onların hepsini birleştirip 360 derecelik bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Evet ediyorsunuz. Şimdi ettiniz. Netleşti. Bu opsiyonel. Yani normalde geri görüş kamerası var standart ama bu gördüğünüz 360 derecelik kamera opsiyonel. Ben ayağımı şöyle yapacak olursam eğer şöyle. Ya bunu hiçbir arabada ben tutturamıyorum ama inanıyorum. Olacak. Bu özellik var ama niye olmuyor? Elimde sensörü arayacağım dur. Şimdi bu kadar zor olmaması lazım. Şuralarda bir yerde bunun sensörü olması lazım. Abi demin olmuştu ya. O bekleme süresinde bekleme şeyi var. Aynen. Arka arkaya yaptığınız için de şey oldu. Geride tabii arada mesafe var ya o payı geriye gitmen için şey bırakıyor sana. Ayağınızı direkt uzatacaksınız. Sonra çekeceksiniz. Bir iki adım geri gidince o zaten açılacak, kapanacak. Güzel. Şimdi Barcelona Marina'ya geldik arkadaşlar. Burası bayağı iyi. Salı pazarı bayağı evrenselmiş abi. Yani Salı pazarından biraz daha renkli. Şimdi offroad parkuruna geldik arkadaşlar. Şehrin ortasında arazi yapacağız. A little right, and straight. So now we keep gas constant until we arrive to the top. More. Keep more. Lift, like that. A little bit more. Okay. No. Yeah, keep going. Leave it. Okay. Turn off the ANC control. Yeah. And then we go to the camera. And then we keep going up. And then slowly with the brake we control. Yeah. Keep going around like this. Ne Okay. Keep going.
arkadaşlar. Göründüğünden daha zor. Okay, so now we go down slowly. Yeah, perfect. More difficult than it seems. Okay, so now we just leave the car go up. Keep going straight, then right. Keep going right, more right, and then straight, and then left and brake, That's it, perfect. It's exciting. Okay, keep going like that, slowly, little right, and straight again. Keep straight. Straight, okay, and that's it. Thank you. Çok eğlenceli ya. Atek alın, siz de yapın böyle şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size çok hoş, hakikaten hoş bir detay göstereceğim. Çok iyi ya. Ateka silüeti ve bir ışık, yani karşılama ışığı diyoruz. Abi çok iyi ya. Bir de arkadaşlar şöyle bir detay var. Bu da bayağı güzel. İşte bu. Sağ sol sinyal. Şimdi mesela yanıp sönüyor ya. Aslında bu gündüz farı yanarken bir turuncu yanıyor, bir beyaz yanıyor. Aynen, eğer yaparsan, hani sinyal verirsen bu sarı ışıkla beyaz ışık yer değiştirerek yanıyor. Çok iyi, çok iyi. Adaptif Cruise'la gidiyoruz arkadaşlar. Barcelona'dayız. Dün 1.4 TSI 150 beygiri kullandık. Bugün de 150 beygirlik bir arabayı kullanıyoruz ama bu TDI. Anlatmadığım içinde alakalı bir tek şey vardı. Şu Seat Sound müzik sistemi opsiyonel ama çok güzel bir ses veriyor. Dün AUX'tan bağladık. Telefondan dinledik müzikleri. Hakikaten çok güzel ses veriyor. Alırsanız bu arabayı arkadaşlar mutlaka o ses sistemini de opsiyon olarak alın, seçin. Konfor biraz gergin araba. Yani 18 inçler vardı. Burada da trafik var. Ne güzel, özlemiştim. Adaptif. Duruyor. Devreden çıktı. Yaklaşık olarak 50 kilometrede devreden çıkıyor arkadaşlar. Eğer DSG'miz olsaydı Traffic Jam Assist de olacaktı ve durana kadar ses küçültecekti. Durana kadar da adaptif kontrol cruise devreden çıkmayacaktı. Sonra kendi tekrar devreye girecekti falan ama bu araba manuel olduğu için arkadaşlar adaptif cruise gene var ama 50 kilometrenin 60 kilometrenin öyle bir şeyin altında devreden çıkıyor. Bu arabayı 16 ile 17 ile falan almak lazım ama zaten o zaman da biraz çirkin duracak. Referanslar 16 ile geliyormuş. Style donanımda 17 ile geliyormuş. Bir de Barcelona'da yollar çok düzgün. Yani medeni bir şehir olduğu için ve ülke olduğu için neredeyse hiç çukura giremedik. Ama çok ufak tefek pürüzlerden ya da çukurca, yani İstanbul şartlarında çukur olarak kabul edemez onlar ama onlardan geçerken araba biraz gergin hissettirdi. Yani onun dışında çok ipeksi, çok pürüzsüz bir gidişatı var. Dizeli pek beğenmedim ama bu araba gürültülü. O ipeksi, o medeni gidiş bunda yok. Ama TSI çok beğendim. Yani onun motorunu hakikaten beğendim. Karışık kullanımda en son 8.8'di. Uzun dönem tüketim ortalaması. Çok güzel bir motor. Çok esnek motor. 1000-1200 devirden itibaren alıyor. Çoğu zaman vites değiştirmenize gerek kalmıyor. Çok pürüzsüz, çok ipeksi bir şekilde gidiyor. O motor ve o arabanın kendisi gayet güzel gidiyor. Leon'dan çok daha gelişkin. Yani arabanın dışı da içi de Leon'a çok benziyor olsa da Leon'dan bu kesinlikle daha ciddi anlamda geliştirilmiş bir otomobil ki zaten piyasaya çıkış tarihleri arasında çok uzun bir zaman müddet var. Motor bir de çok sessiz. Benzinden bahsediyorum. Bu sessiz değil. TSI motor sessiz. Arabanın kendisi de sessiz ama yani 100-110, 120 falan o kilometreden itibaren dün rüzgar sesi duydum. Rüzgar sesi bakımından çok iyi değil. Ama şehir içinde falan bayağı huzurlu bir gidişi var arabanın. Şanzıman kısa, bu kadarlık bir kolu var. Çok kısa bir kol. Geçişler bayağı net. Kemikli de böyle çatır çutur kütür patır geçiyor. Ama kısalığı bayağı iyi. Hani hakikaten bu segment için herhalde bilmiyorum, diğerlerin de genelde SUV'lar otomatik vites geldiği için manuelleri nasıl bilmiyorum da keyifli bir vites topuzu var. TSI için konuşuyorum. 6. viteste dün 2000 ile giderken, 2000 devirle giderken, çevirirken 100 kilometre, yaklaşık 100-102 kilometre falanla gidiyordu. Tabii DSG alsanız, 7 ileri DSG alsanız o artacaktır. 110-120'ye falan çıkacaktır muhtemelen. Ondan sonra şanzıman öyle. Başka ne anlatıyorduk sonra? Yol tutuş. Bilmiyorum yani, zaten yollar çok pürüzsüz. Bizdeki herhalde pistte aşağı yukarı aynı kalitede, aynı düzeyde yollar var. Dediğim gibi çok da fazla zorlamadım ama üzerinde bir de 18'ler var. Kullandığımızda ne vardı? Falken vardı galiba lastikler. Daha büyüklerinde 19'larla beraber 2.0'larda P7 Cinturato'lar geliyor. Dediğim gibi zorlamadım. Yani viraja girdim. O sırada direksiyon hissiyatı falan güzeldi. İşte buradan zaten modu direkt ne yapıyorsunuz? Şu anda biz neredeyiz bu arada? Hangi moddayız? Normaldeymişiz.
Şu anda bu arada arkadaşlar fark ettim ki kullandığım araba 4 çekermiş. Tabii normal şartlarda şehir içinde hiçbir farkını hissetmiyorsunuz. Sport'a aldığınız zaman evet direksiyon biraz ağırlaşıyor. Ondan sonra gaz tepkisi falan iyileşiyor. Gazlarken Sport'ta kullandım. İyiydi, hiç fena değildi. Yani çok özel bir haz da almadım ama bir yamukta fark etmedim. Genelde ama otomobil karakteri o ipeksizlikten, o sürtünmesizlikten dolayı gazlamaktan ziyade arkadaşlar sakin kullanmaya daha uygun. Yani bu arabayı DSG alacaksınızdır zaten. Ondan sonra 1.4 TSI ya da 1.6 TDI ya da 1.0 da var bu arada. 1.0 TSI de var. Ondan sonra sakin aheste aheste gitmeye daha karakteri müsait gibi geldi bana. Sonuç bu arabanın fiyatı daha belli değil. 2017'de zaten piyasaya çıkacak. Fiyat da herhalde 10-15 kağıt Tiguan'dan daha ucuz olacaktır diye tahmin ediyoruz. Gelmesinin 2017'yi bulması tabii üzücü. Muntazam bir araba. Kullanışlı da bir araba. Yani zaten yaparken hep tasarımdan da hemen sonra işte kullanışlık üzerinde durdular. Hemen her şeyi yapabiliyor gibi gözüküyor ve zaten Leon'un becerdiği gibi rakip hemen bütün sınıfındaki diğer otomobillerden daha bariz bir ölçüde daha ucuz olmayı eğer becerirse, ki satması için öyle yapması lazım. Bütün seyahatlerde genelde durum budur. Satacaktır. İyi bir araba ama beklememiz gerekiyor önümüzdeki seneyi. Barcelona'dayız arkadaşlar. Güzel bir şehir. Buraya da gelin fırsatınız olursa. Hakikaten çok güzel bir şehir. Bundan sonraki inşallah buna benzer yurt dışı lansmanlarında görüşmek üzere diyelim. Sen de bir hoşça kal desene otoparka. Arkadaşlar hoşça kalın. Otopark.com'u takip etmeye benim gibi devam edin sizler. Bye bye. Burada bir araba var. 24 ayar. Bay bay. M6'ymış be.